Merhaba, Masal Gecesi'ne hoş geldiniz. Gece olmasa da akşamüstü size bir çekim hazırlıyorum şu anda. Masal akşamüstüsü ya da masal akşamı gibi oluyor. Şu an Kaş'tayım. Bulunduğum otelin terasındayım. Çok güzel bir ortam ve çok güzel bir manzara var ve elimden geldikçe size bunu aktarmak istiyorum. Daha doğrusu yani atmosferi yansıtmak istiyorum. Biraz yüzümü görün. Galiba ters ışık oluyor. Aslında çok güzeldi ışık ve birden bir bulut geldi. Günlerdir açıkçası hani denize gireyim güneşleneyim diyorsun. Denize girsen bile güneşlenemiyorsun. Çünkü çok fazla bulutlu, rüzgarlı, değişik havalar var. Normalde böyle olmazmış. Ama bu sene böyle, her tarafta böyle. Size birazcık şöyle manzarayı göstereyim. Size buradan bir mitolojik hikaye okuyacağım. Bir mitoloji kitabından bir bölüm okuyacağım. Şimdi yerimi alayım ve ben okumaya başlayayım. Bakayım şöyle. Ne yaparsın? Tek kişilik dev kadro olunca biraz böyle oluyor. Yani her şeyi benim halletmem gerekiyor, yapmam gerekiyor. Ve bazı şeylerde her şeyi de ayarlayamıyorsun istediğin gibi. Yani ya da nasıl diyeyim, şöyle mi çeksek acaba? Her şeyi de kontrol edemiyorsun. Tabii bulutu nereden bilecektim? Akşamüstü saatini yaptım, yakaladım. Evet, size Hermes'le ilgili bir okuma yapacağım. Şöyle biraz manzarayı da göstereyim. Biraz etraf fazla boş oldu ama dedim ya, hemen acil koştur koştur ışığı yakalayarak bir çekim oluyor. Böyle yaz atmosferinde. Keşke bu düzenekleri daha iyi yapabilsem ya da başka birileriyle çalışsam da bunların hepsiyle tek tek uğraşmasam. Mesela tripod falan, küçük bir tripod getirdim. Hani bavula anca öyle bir şey koyabiliyorsun. Belki daha fazlası daha güzel olurdu. Ama işte onları böyle insan taşımaya arabasız olunca pek cesaret edemiyor. Yine de getirdim bayağı bir şeyler. Bir yerde bulunuyordum, orada o kadar çok müzik vardı ki o müzikler sıkıntı olabilirdi, o sesler, gürültüler. Burası çok güzel, çok huzurlu. Manzarası beni çok dinlendiriyor. Şöyle, ilginç oldu ya bu. Size Hermes ile ilgili bir okuma yapacağım. Hermes'i biliyorsunuz, Hermes Trismegistus da derler. Hermes aslında Merkür, Roma mitolojisindeki hali. Ay yok, çok yanda kaldım ben. Aynı canlı yayın tadında oldu. Canlı yayına cesaret edemedim, ya internet kesilirse dedim. Hermes İkizler Burcu'nun da sembolüdür aslında. Merkür gezegeni, Merkür bununla ilgilidir. Hermes için de hilebaz Yunan Hermes, hırsız ve yalancı olarak doğmuş olmasının yanı sıra bir fallik tanrısıdır. Onun penisi eski Yunan'da genellikle sınırları çizen ve kapıları koruyan kutsal sınır taşları hermler üzerine yerleştirilirdi. Dolayısıyla bir verimlilik kaynağıydı. Aynı zamanda diğer dünyaya şamanvari bir ruh taşıyıcıydı. Kelimenin tam anlamıyla beşikten mezara geçiş yapardı. Evet. Birçok oğlan çocuğu henüz yürümeyi öğrenmeden Hermes ceza almak üzere Zeus'un önüne çıkmak zorunda kaldı. Zeus'un Atlas'ın kızı Maia ile yaşadığı ilişkiden doğan ve sayısız gayrimeşru çocuğundan biri olan Hermes bacaksız bir hırsızdı. Killene Dağı'nın tepesinde doğan bu bebek neredeyse doğar doğmaz hızla çocukluğa erişti ve macera aramak için ortadan kayboldu. Çok geçmeden o zaman henüz bilmediği üvey kardeşi
Apollo'nun himayesindeki bir sığır sürüsüyle karşılaştı ve inekleri çalmayı aklına koydu. Apollon sabahın ilk ışıklarıyla uyandığında sürüsünün hiçbir toynak izi bırakmadan kaybolmasından dolayı şaşkına dönmüştü. Her yerde sığırlarını aradı ama sonunda pes ederek bu işi bir ödülle halletmek zorunda kaldı. At kulaklı, şişko bir sarhoş olan Silenius'un liderliğindeki satirler bu zorlu işi aldı ve ödüle konmak umuduyla dört bir yana dağıldılar. İçlerinden küçük bir grup Arkadya'da bir mağaradan gelen yabancı ürkütücü bir müzik duydu. Mağara girişinde onları bir nemf karşıladı ve onlara henüz doğmuş bir bebeğin kaplumbağa kabuğu ve inek bağırsağından hayret uyandırıcı bir müzik aleti icat ettiğini söyledi. İnek derilerinin mağaranın girişinde asılı durduğunu gören satirlerden biri, şarabın ilhamından gelen kurnazlıkla çocuğun inek derisini nereden bulduğunu sorunca, Nemf de öfkeyle çirkin cüce satire minicik bir bebeği hırsızlıkla mı suçladığını sordu. Az sonra satir ve Nemf hakaret edip birbirlerini suçlayarak bağırmaya başladılar. Çocuğun annesi Maya uyandı ve mağaradan çıkıp bu yaygaranın nedenini öğrenmek istedi. Maya onlara kundağa sarılıp uyuyan oğlunu gösterip bütün bunların saçmalık olduğunu söylerken Apollon geldi ve asılı duran inek derisinin kendi ineğinki olduğunu anladı. Apollon Hermes'i kaptığı gibi Olimpos'a Zeus'un önüne çıkardı ve Zeus'tan bu meseleyi çözmesini istedi. Sonunda Hermes suçunu itiraf etti ve sürüden yalnızca 2 sığır aldığını ve onları 12 tanrıya kurban etmek üzere 12 parçaya böldüğünü söyledi. 12 tanrı mı diye sordu Apollon. 12. kim? Benim dedi Hermes alçak gönüllülükle. Zeus bu durumdan oldukça keyif almıştı. Böylelikle Hermes sadece Pantheon'un zirvesine dahil olmakla kalmamış, aynı zamanda postunu kurtarmasını sağlayan hayvan kurban etme fikrini de icat etmişti. Daha sonra Hermes, kaplumbağa kabuğundan icat ettiği liri, Apollon'un yüceliğini öven bir şarkı söyleyerek sığırlarla takas etti. Herkes mutluydu. Zeus bu küstahça filizlenmenin keyfini sürerken onu başkalarının mülklerine daha saygılı olması ve bariz yalanlar söylememesi konusunda tembihledi. Zeus tanrılar arasında en zeki bulduğunun Hermes olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. Her zaman tüm gerçeği söyleyemeyeceğini açıkça belirtmiş olmasına rağmen Hermes'e bundan böyle yalan söylememesi ve büyük tanrının elçisi olması teklif edildi. Zeus da memnuniyetle ona yuvarlak bir şapka verdi. Kurdeleli altın bir değnek ve dünyadaki herhangi bir yolda seyahat edenlerin güvenliğini takip edebilmesi için çift kanatlı bir sandalet verdi. İlerleyen zamanlarda Zeus'un kardeşi Hades, ölmekte olanları nazikçe ve ikna edici bir şekilde yeraltı dünyasına çağırma görevini üstlenmesi için Hermes'i kendi elçisi yaptı. Bu da elbette tanrıların yaşayanlara oynadığı son oyundu. Biraz geleyim, ışık olsun, karanlık oldu. Şöyle, evet, biraz size ortamdan göstereyim dedim ama hava bayağı karardı. Yine de ışığımız hiç fena değil. Hermes, Merkür, tanrıların en zekisi, en kurnazı idi. İkizler Burcu ile simgelenir dediğim gibi. Aslında bakarsanız İkizler Burcu Boğa Burcu'ndan sonra gelir. Boğa Burcu'nun gezegeni Venüs'tür. Venüs biliyorsunuz Afrodit'le de ilişkili. Yani Venüs dişidir tamamen. Ve hani güzelliği simgeler. Güzelliği simgelemesinin yanında Venüs'ün nasıl desem
maddiyatla da ilgili bir tarafı vardır. Yani mesela altın Venüs'le ilgilidir. Böyle değerler Venüs'le ilgilidir ve bir yandan da Boğa burcu ile ilgilidir. Mesela Boğa burcu sahip olmayı temsil eder. Bir maddenin değerini temsil eder. Kendine değer vermeyi temsil eder ve bir şeydir aslında. Rant sağlar. O şeyi büyütür, geliştirir, güzellik ve değer verir. Ne zaman değer kazanıldığı zamansa hani zamanlamayı düşünün. İlk başta ben diyorsun, sonra benim demeyi öğreniyorsun. O benim, bu benim. Ondan sonra ne oluyor? Benim demeyi öğrendikten sonra işte hırsızlar tanrısı Hermes çıkıyor. Öyle bir kandırıyor ki seni, benim olanlar gidiyor. Yani 3. burç, İkizler Burcu da böyle bir sembol de vardır. Yani hani hırsız demeyeyim, sonuçta ben de İkizler Burcu'yum, hiç alakam yok bununla, ama belki başka bir şeylerin garip bir büyüsü vardır. Yani kandırmayı öyle kötü anlamda kullanmıyorum her zaman. Yani bir güzellik ve yaratıcılık da vardır. İşte böyle bugünlerde, bu Haziran'ın son günlerine yaklaştığımız günlerde, bugün 19 Haziran, hala İkizler Burcu içindeyiz. Bitmek üzere. Dedim size Hermes'ten okuyayım. Pek severim. Biraz da ortamı göstereyim. Artık hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Şu bulut, arkadaki bulut gelmeseydi daha aydınlıkta olacaktık. Belki de ters ışık olacaktı. Ama ben memnunum ya. Değişiklik oldu bence. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.